Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Doktor Oetker renk değiştiren glazürlü cupcake yapacağız. Şimdi sizinle beraber kutumuzu açıyoruz. Kutumuzun içerisinde 8 tane böyle cupcake kalıplarımız bulunuyor. Görüyorsunuz. Bir tane un karışımı paketimiz var. Cupcake'leri süslemek için glazür toz karışımı ve de glazürün rengini değiştirmek için bir tane asit toz karışımı, bir tane de baz toz karışımı var. Kutumuzun içeriği gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi cupcake'imizin hamurunu yaparak başlıyoruz. Un karışımımızı kaseye döküyorum. Un karışımını döktükten sonra bir tane yumurta var. Onu ekliyoruz. Beş yemek kaşığı kadar suyumuz var. Onu ekliyoruz. Ve de 5 yemek kaşığı sıvı yağımızı kasemize ekleyerek el çırpıcısıyla iyice bütün malzemeler homojen bir şekilde dağılana kadar çırpacağız. Tarifimizin üzerinde el çırpıcısıyla diye belirttiği için bu şekilde yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Dilerseniz siz de öyle yapın. Tabii bu aşamada kolumuz biraz yorulabilir sürekli hareket ettirdiğimiz için. Dilerseniz dinlene dinlene yapın. Ben vakitten kaybetmemek için sürekli karıştırdım. Biraz daha yakından göstermek için kameranın önüne getirdim kasemizi. Görüyorsunuz, bayağı kıvama geliyor. Şimdi hamurumuzu hazırladıktan sonra cupcake kalıplarımızı tepsimize diziyoruz. Ben hamuru dağıtırken kalıplara 2 kaşıkla yapmayı tercih ettim. Daha önce Doktor Oetker'in muffin paketini denediğimde de böyle yapmıştım. Daha kolay oluyor. Size de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü tek kaşıkla yaparken hamuru kalıba dökmek biraz sıkıntı olabiliyor. 2 kaşıkla daha kolay yapılıyor. O yüzden bu şekilde yaptım.
Hepsini bu şekilde dağıtıyorum, görüyorsunuz. Ve de fırına 180 dereceye alt üst ayarı pişirmeye bırakıyoruz. İyice kızaran cupcake'lerimizi fırından çıkardık. Bir de bu aşamada glazür toz karışımı artık yapmaya başlıyoruz. 1,5 yemek kaşığı suyun içerisine glazür toz karışımını ekliyoruz. Ve tamamıyla tarifin üzerindeki ölçüye göre yapmaya çalıştım ben arkadaşlar. Tarifin üzerindeki ölçüyü bozmamak için de tabii bu aşamada toz karışımı iyice böyle yedirene kadar uğraştım. Çünkü ölçüyü farklı bir şekilde yaparsak belki dedim hani kıvam tutmaz. Tutması açısından da verilen ölçünün dışına çıkmadım yani. Görüyorsunuz iyice toz karışımı karıştırdık. Şimdi asit toz karışımı 1,5 çay kaşığı suyun içerisine döküyoruz. Bir de toz suyun içinde dağılana kadar karıştırıyoruz. Şimdi baz toz karışımını ekliyoruz. Aynı 1,5 çay kaşığı suyumuzun üzerine. Ve de iyice karışana kadar karıştırıyoruz. Ve de bu da iyice karıştıktan sonra şimdi hazırladığımız bu glazür karışımını yarısını asete, yarısını baza olacak şekilde ayırıyoruz. Yani yarı yarıya bölüştüreceğiz. Ve de diğer yarısını diğer kaseye koyacağım.
Ve de bunları da şimdi iyice karışana kadar alt üst karıştırıyorum. Görüyorsunuz, biri böyle pembe gibi, diğeri de mor gibi bir renk aldı. Şimdi bu aşamada da cupcake'lerimizi süslüyoruz arkadaşlar. Hangisinden ne kadar istiyorsanız istediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Bu biraz sizin kendi fikrinize, tercihinize ve hayal gücünüze kalmış. Ben şöyle rastgele biraz pembe biraz mor diyerekten karıştırıyorum. Ve de kürdan yardımıyla cupcake'imin üzerindeki glazürleri bu şekilde dağıtıyorum. Bu şekilde hepsini süsledikten sonra süsleme aşaması bitiyor zaten. Şöyle bir tanesini alıp doku testi yapıyoruz. Cupcake'imizin pişmesi nasıl diye bakmak için. Görüyorsunuz arkadaşlar, gayet güzel pişmiş. Herhangi bir sıkıntısı yok. Şöyle içini de gösterelim hatta. Evet, gayet güzel. Ve de kutumuzun içerisinde bu şekilde labirent, boyama gibi değişik aktiviteler var. Yani çocuklar için gayet eğlenceli olur diye düşünüyorum. Şimdiden deneyin, herkese afiyet olsun.